Ve bu Enderun burası ve aynı zamanda iki kubbeli yer. Değerli misafirlerimiz, şunu unutmayın. Dünyanın içerisinde okul olan tek sarayı burasıdır. Ve dünyanın 200 yıl yönetildiği yerde burasıdır. Ve revaklı balkonu görüyorsunuz, kapatılmış üzeri ve ön tarafında cumbası var. Görüyor, beyaz taşlı olan yer. Ve kubbelerin hemen bize doğru tarafında çıkması var cumba. Oradan oturarak boğazı geniş açıyla görebiliyorsunuz. İşte biz buna ne diyoruz? Zevki selim diyoruz. Ve burası İstanbul'un birinci tepesi olan Akropolis, yani Topkapı Sarayı birinci tepe. Tabi sarayın bütün yapıları aynı dönemde yapılmıyor. Şu anda balkonunda birçok insanın olduğu Mecidiye Kasrı, işte orası Abdülmecit zamanında, yani 1839-1861 yılları arasında padişahlık yapan Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırır ve daha sonrasında ise ne yapar burayı terk eder. Ama daha sonra cenazeler Topkapı Sarayı'ndan kalkar, yine saray için ve Hırkayı Şerif ziyaretleri olur ve o dönemde padişah ve ailesinin dinlenmesi için ne yapılır? Burası yapılır. Ve Topkapı Sarayı İstanbul'un birinci tepesi, Akropolis ve yüksekliği ise 45 metre. Şimdi baktığımızda şu Fransız gemisi var. Onun bakın Haliç'ten bakalım. Tam Haliç'in ilerisinde, Türk bayrağımızın solunda, selvi ağaçların arkasında 2 minareli cami var. Gördük mü? Kimler gördü oraya? İşte orası Yavuz Selim Tepesi. Ve orası bir İstanbul Tepesi. Yani İstanbul'un 7 tepesi surlarla çevrili alan içerisinde. Birinci tepe Akropolis, Topkapı ve Ayasofya'nın olduğu yer. İkinci tepe Çemberlitaş, Alaaddin Paşa ve Nuri Osmaniye camilerin olduğu yer. Üçüncü tepe Beyazıt Camii ve Süleymaniye Camii'nin olduğu yer. Dördüncü tepe Cerrahpaşa Camii'nin üst tarafı. Beşinci tepe Fatih Camii'nin olduğu yer. Altıncı tepe o gördüğünüz şu anda Vicinin altında, Karaköy burnunun tam altında kalan Yavuz Sultan Selim Camii. Ve 7. tepede Edirne Kapa Mihrimah Sultan Camii. Yani 1600 yıl boyunca surlarla çevrili alan içerisinde 7 tepeyi Osmanlılar bir eserini kondurmuş diye ifade ediyoruz. Artık buradan itibaren İstanbul bitiyor ve içeriye Haliç Köprüsü'nün bakın altından sandallar gidiyor ve 7 kilometre boyunca ne yapıyor? Haliç, yani Altınboynuz devam etmiş oluyor. Şimdi değerli misafirlerimiz, bakın İstanbul arkada kaldı. Tarihi İstanbul. Ve İstanbul'un dışında 3 tane belde var. 1900'lü yıllara kadar. Ve bu 3 belde karşımızda olan Galata ve hemen dibimiz artık Haliç Köprüsü'nden burası Karaköy iskelesi. Ama Osmanlılar buraya İncir iskelesi demiş. Birinci tepeye de Zeytin Tepesi demişler idi. Ve işte burası Galata, Eyüp ve Üsküdar İstanbul'un neleri diye söylüyoruz. Dışında kalan beldeler. Şu görmüş olduğunuz gemilerin arka tarafı ise Galata Port bölgesi. Ve benim bir tarihçi olarak yüreğim yanıyor.
Sizin de yüreğiniz yanmalı. İşte tarih verebilirsek insanlara tarihimizi daha çok sahip çıkabiliriz. Çünkü değerli misafirlerimiz, dünyada kendi meydanını kapatan, dünyada kendi sarayına otel yapan, dünyada kendi kalesini yıkıp içerisinden yol geçiren ve dünyada kendi yalısını yağ fabrikası yapan başka bir millet yok. O büyük Türk milletine bize nasip olmuş ve Galata Port bölgesinin olduğu ön taraf Kılıç Ali Paşa Camii, Nusratiye Camii arası Osmanlı'nın son döneminde bir meydan idi. Ama orada kışla vardı. Ama biz onları tamamen ortadan kaldırdık. Şimdi yukarıda camiyi görüyor muyuz geminin burnunda? Evet. 2 minareli ise kim yaptırmıştı? Padişah ve ailesi. O cami Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Cihangir adına yapılmış ve Cihangir semti de ismini nereden? Ondan almakta. Cihangir'den almakta. Şimdi aramızda gençler var, çocuklar var. Eğer içimizde sanatçı olmak isteyen var mı? Bravo. İçimizde mimar olmak isteyen var mı? İşte tam denizin karşısında, denizin dibinde şu 2 tane krem gördük mü? 2 krem bina var ya, 2 katlı, 3 katlı. Bu binalar şu anda Abdülmecit'in kızları adına yapılan Cemile ve Minire Sultan adına yapılmış sahil sarayları. Biraz şöyle diyeyim. Bunlar ne yapıyor şu anda? Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi olarak kullanılmakta. Ve karşımızda Fındıklı Molla Çelebi Camii ve bir şarkı var. Fındıklı yolumuz, hovarda çıktı soyumuz diye. Niye? Osmanlı döneminde buralar daha çok Taksim ve civarı gayrimüslimlerin yaşadığı yer olduğundan dolayı İstanbul'a göre sosyal hayat daha farklıydı. Ve ne yapıyor? Şarkılar o günün sosyolojisini bize vermiş oluyor. Ve arka taraf caminin olduğu Cihangir idi ve burası da Gümüşsuyu. Şimdi baktığımızda tam karşımızda göstereceğim şimdi. Şurada bakınız bir tane geminin tam burnundan bakarsak krem renkli 3 katlı ahşap bina var. Gördünüz mü? Tam karşımda şu anda geminin tam burnunda ve ortada. İşte 40'lı 50'li yıllarda burada hep böyle ahşap binalar vardı. Ve ne yapılıyordu? Onlar hep yıkıldı, 2 katlı. En fazla 3 katlı ahşap binalar dönüşüme uğradı. Yerine 4 ile 8 kat arasında yüksek binalar yapıldı. Yani dönüşüm bizde yeni olan bir şey değil. Osmanlı Devleti'nin son döneminden beri devamlı var. Ve Bezmi Alem Valide Sultan Camii, Kırkkor Balyan'ın torunu Nigogos Balyan tarafından yapılan Dolmabahçe Sarayı'nın camiidir. Ve arkada görmüş olduğunuz taş kışla ve şurada Gümüşsuyu kışlaları var. Ve 31 Mart olayından sonra Selanik'ten gelen ordular ne yapıyor? Burada kalıyorlar. Ve Hilton Oteli ve Süzer Plaza aslında bunlar kaçak olarak yapılmış değerli misafirlerimiz. Ve hatta Süzer Plaza'nın yıkılmasına karar verilmişti ama lakin öyle kalıyor. Bakın şu Sivis Otel var ya,
Dolmabahçe Sarayı'nın arkasındaki The Phosphorus. Orası sarayın harem kısmıydı ve daha sonra park yapıldı ve daha sonra da efendim ne oldu? Otel yapıldı. Şimdi Vodafone Arena diyor. Evet, Süzer Plaza'nın ön tarafı Beşiktaş'ın stadı. Ve Dolmabahçe Sarayı'nın önündeyiz. Topkapı Sarayı'nı geçtik. Ve karşımızda eğer sarayın birinci bölümü Mabeyn, yani devletin yönetildiği, padişahın devlet erkanıyla sohbet ettiği, devlet meselesinin konuştuğu yer burası. Şimdi 3 tane teknenin arkasında kalan yüksek yer ise burası sarayın muayede salonu. Yani bayramlaşmaların ve törenlerin yapıldığı salon burası. Ve içerisinde 4,5 ton ağırlığında bir avize bulunmakta. Ve her iki alısı törenler burada yapılıyor ve içerisinde kubbesinde çok güzel ne var efendim? 3 boyutlu resimler yapılmış. Şimdi şu yeşil teknenin arkasındaki kısım sarayın harem kısmı, ağaçlarla olan kısım ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk işte oradaki balkonun yan tarafındaki odada vefat ediyor. Hemen onun yan tarafında olan, yani geldiğimiz kısım ise bakınız saraydan ayrılan ama yine sarayın yüksekliğinde olan kısım Şehzadegan, yani Veliaht Köşkü diyoruz oraya. Orası şu anda müze olarak kullanılmakta. Ve sarayın en kısmı ise uç kısmı 2 katlı krem renkli olan burası, değerli misafirlerimiz, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Dolmabahçe Çalışma Ofisi olarak kullanılıyor. Ve Cumhur Reisimiz burada devlet erkanıyla ne yapılıyor? Buluşuyor, görüşüyor. Şimdi Beşiktaş'tayız. Tam karşımızda Sinan Paşa Camii var. Sinan Paşa bir kaptanı derya ve daha sonrasında ise efendim ön tarafında Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi var. Her ikisini Mimar Sinan yapmış. Kaptanı derya bugün Denizcilik Bakanlığı. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı, Mihrimah Sultan'ın kocası Rüstem Paşa'nın kardeşi Sinan Paşa ve özellikle Beşiktaş'ın 2 tane lideri var, manevi lideri. Bir tanesi Barbaros Hayrettin Paşa, bir diğeri ise Yahya Efendi. Bakınız hemen şu yukarıda bazı üniversiteler işte reklamlarını yapıyorlar, Boğaz'dayız filan diye, ama çok küçük bir kısım milleti biraz bu reklamla kandırma yolu. Ve yukarıda beyaz ve kırmızı yalı, yani kırmızı yalıya aşı boyası diyoruz. Bir Halide Edip Adıvar'ın çok güzel bir romanı vardır. Nedir o? Mor Salkımlı Ev diye. Ve işte gençlik yılları Halide Edip Adıvar'ın burada geçmiş. Ve şu binalar aslında sarayın müştemilatıydı. Ve İstanbul Beşiktaş Anadolu Lisesi, yani Osmanlı tarihinde en kısa süre tahta kalmış olan 5. Murat'ın 25 yıl hayatını geçirdiği yer orası. Ve 3. sarayı görüyoruz. Burası Çereyan Sarayı. Ama bundan önce de burada ne vardı? Saray vardı. Ahşap. 2. Mahmut zamanında 2. Mahmut yaz aylarını burada geçirir idi. Ve daha sonrasında o yıkıldı. Tabii 2. Mahmut zamanında burası Mevlevilerin yeriydi. Çırağan Sarayı yapıldı ve burası da 1910 yılında yıkıldı. Çırağan Sarayı'nın arkasında buradan göremiyoruz
Yıldız Korusu'nun arkasında ise Yıldız Sarayı var. Yıldız Sarayı'nda Şale Köşkü, ve Malta Köşkü, çadır köşkleri gibi köşkler bulunmakta ve şu anda Çırağan Sarayı otel olarak kullanılmakta. Dünyada bu kadar büyük bir sarayın otel olduğu başka örneği yoktur. Bir tarihçi olarak ben yanmayayım da kim yansın? Ve Küçük Mecidiye Camii tam karşımızda. Bakın şu sarayın arkasında gördük mü minaresini? Sanat tarihiyle ilgilenenler varsa gotik tek örneğidir. Ve Yahya Efendi Dergahı yine bir Mimar Sinan eseridir, o kubbeli olan kısım. Yan tarafı cami. Yahya-i Beşiktaş'ı ziyaret edelim gel. Oldur zihneti kusarı Beşiktaş diye. Ve aramızda yine gençler var. Şu anda İstanbul'da en rağbet gören üniversitelerden bir tanesi Galatasaray Üniversitesi. Burası 70'li yıllarda Galatasaray İlköğretim Okulu'ydu. Ama 2000'li yıllarda üniversite oldu. Ve buralara biz Feriye sarayları diyoruz. Yine Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde yapılmış ve şu görmüş olduğunuz göçebe yazan yer ise bakın burası Kabataş Erkek Lisesi. Türkiye'nin en yüksek puanla alan 3 Anadolu Lisesi, 3'ü de Boğaz'ı görüyor. 3'ü de ne yapıyoruz? Boğaz'ı görüyor. İşte bunlardan Galatasaray, İstanbul Erkek ama bana göre en güzeli burası Kabataş Erkek Lisesi ve bir yılda hazırlık var. 5 yıl boyunca hayatı burada Boğaz'da İstanbul'a karşı geçiriyorsunuz. Ve Ortaköy'üne geldik. Şimdi Boğaz'da Avrupa yakasında özellikle ne olan yani Müslümanla Türklerin yoğun yaşadığı köyler var. Gayrimüslimler yaşamıyor mu? Yaşıyor. Ama yoğunlukta kimler var? Türkler. Ve işte Ortaköy'ü, Bebeği, Emirgan'ı Türklerin yoğun yaşadığı köyler. Ve onlardan bir tanesi Ortaköy'ü ve görmüş olduğunuz cami Büyük Mecidiye Camii, halk arasında Ortaköy Camii olarak bilinir. Ama bir camiye baktığınızda hangi döneme ait olduğunu bilmeniz gerekiyor. İşte dış süslemeleri olan barok, rokoko süslemeleri olan bu camilere Osmanlı'nın son döneminde yapılmış camiler. Yukarıda Zincirlikuyu bulunmakta ve arkasında ise Mecidiye Köyü. Ve şu anda dutlar çıktı İstanbul'da. Özellikle hanımefendiler dutu çok sever. Ama dutu özellikle kırmızı dutu çocuklarına yedirirdi. Niçin kırmızı dut çocuklara yedilir? Çünkü ağız içi haplarına, çocukların ağız içi hastalıklarına iyi geldiğinden dolayı. Naima Sultan veya da Fehime Sultan yalısı büyük olan yalı ve burası 2000'li yıllara kadar Televne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın nesi olarak kullanılmaktaydı. Yalı şeysi ortaokul olarak kullanılmaktaydı. Yan tarafındaki ise orası da Hatice Sultan yalısı ve 1. köprünün tam altından geçiyoruz.